Lima'dan İKA'ya, İKA'dan da Huacachino'ya geçeceğiz. Tercih olarak biz istasyona Victoria diye istasyonun adıydı. Oraya gelerek Peru Bus'u tercih ettik. Erken gidecek otobüs firması buydu diye. Yani kapısı falan böyle kapalı. Bir de biz 52 peso ödedik. Arkadaşlarımla birlikte gidiyoruz. Normalde internet sitesinde 31 peso civarında. 52 peso herhalde biz VIP gideceğiz. Gerçekten bilmiyorum. Biraz lüks geldi. Birazdan göstereceğim. Otobüs bu şekilde kaktüs götürüyorlar. Bu kadar beklemez ya. Yani kapı falan var, o kapanıyor. Şoförü de göremiyoruz yani. Öyle öyle gideceğiz sanırım. Şoför uyuyor mu uyumuyor mu ben nasıl kontrol edeceğim şimdi? Biraz mı var? Bayağı da. Orayı da bu şekilde. Herkese merhabalar. Yeniden. Biz tuktuka bindik. Bunların buradaki adı tuktuk mudur bilmiyorum. Huacachino'ya gidiyoruz şu anda. İKA'dayız. İKA'dan Huacachino'ya gideceğiz. Yaklaşık 10 peso tutacağını söylediler bize. Muhtemelen belli bir yerden sonra inip yürümemiz gerekecek. Bu arada ben artık yalnız başıma değilim. Yanımda 2 tane daha arkadaşım var. Selam. Evet. Artık bu yolu onlarla birlikte devam ediyorum. Manzaralar da bu şekilde. Usta. Heyecanlı mısın? Evet. Biz geldik Huacachino'ya. Böyle gözüküyor. Kocaman çöllerle çevrili. Çölden herkese selamlar. Şimdi arabayla tura katıldık. Arabayla çölde surf yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Roller coaster gibi bir şey oluyormuş. Ben biraz gerildim. Ama çok da umursamıyorum. Aksiyonlu şeyleri severim. Şimdi böyle turla birlikte gidiyoruz. Ya her şey güzel hoş da çölde yürümenin bu kadar zor olduğunu neden kimse bize söylemedi? Evet geldik. Arabaların olduğu yere. Çok heyecanlı. 2000 years later. Hola, ¿cómo estás? Soy Kübra. Te diré cómo puedes ir a Huacachino por poco dinero. Gracias, gracias. Eminim böyle değil yani. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kübra. Şimdi sizlere Huacachino'ya en ucuz yolla nasıl gidebileceğinizi anlatmak istiyorum. Önceki videolarımda birkaç böyle ufak vlogumsu şeyler çekmişim. İlk vloglarım olduğu için çok fazla şey çekememişim. Zaten bu işler de biraz açıkçası zorluymuş. Ben de bunu yaşarken fark ettim. Lima'ya arkadaşlarımla birlikte geri döndüğümde Huacachino'ya çok daha ucuz yolla gidebilecek bir yöntemi fark ettik. Redbus sitesi Peru'nun en ucuz yollu otobüslerini bulabileceğiniz bir site. Herhangi bir yere gitmek istediğinizde bütün sitede zaten site size böyle enucuz.com gibi bir tarayıcı hizmeti sunuyor. Bu Redbus sayesinde ucuza otobüs biletlerini bulabilirsiniz. Bizim bu yöntemi seçmemizin bir sebebi de şundan. Get Your Guide'da kontrol ederseniz Huacachino'ya direkt bir otobüsle gidemiyorsunuz ya da bir turla gidemiyorsunuz. Size her defasında şu paketi sunuyorlar. Lima'dan Paragas'a, Paragas'tan Huacachino'ya gidecek şekilde. Bu da totalde bir 18 saat süren etkinlik. Sabah 4'te sizi alıyorlar. Akşam saat 11 gibi sizi otelinize veya ortak noktaya bırakıyorlar. Bu etkinliklerin fiyatı da şu anda baktığımda 72 euro gibi bir ücreti var. Ek olarak bir bilgi vermek istiyorum ben. Sea Lion'lar var Lima'da. Sizi işte Paragas'a kadar götürüyorlar. Paragas'tan tekneye bindiriyorlar. Tekneden aslanlarının bulunduğu bir küçük adacığa götürüyorlar sizi. Bir dakika. Yine yakalayamadım.
Deniz aslanlarının olduğu bir adaya gidiyorsunuz. Deniz aslanlarıyla yüzme fırsatınız var. Adanın çok kötü koktuğunu söylüyorlar. Yine de her zaman bulunacak etkinlikler değil. O yüzden şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben size Get Your Guide'daki etkinliğin sürecini anlatmak istiyorum. Bir de sonrasında bizimkini anlatacağım. Get Your Guide'da öncelikle sizi Lima'dan Paragas'a götürüyorlar. Dediğim gibi Paragas'tan da Huacachino'ya gidiyorsunuz. Lima ve Paragas arasında sanırım bir 3 saat falan var, yani çok emin değilim. Paragas'ta da sizi bir tekneye alıyorlar. O tekneye biniyorsunuz. Sizi deniz aslanlarını görmeye götürüyorlar. Ama burada denize girmiyorsunuz. Yani okyanusun içerisine girmiyorsunuz. Sadece onları görüyorsunuz. Ve etkinliğin içerisine o tekneyle gezerken de 2 tane Nazca çizgisini görüyorsunuz. Sonrasında tekrardan otobüslere geri dönüyorsunuz. Bu sefer otobüslerle Huacachino'ya gidiyorsunuz. Huacachino'ya gittiğinizde de size bir buggy turu veriyorlar ve buggy turuna ek çölde surf yapıyorsunuz. Çöle giriş ücreti vesaire zaten size bağlı bir şey. Yemek ücreti de buna dahil değildi. Bunun total tutarı 72 euro gibi bir ücreti vardı. Nasıl ucuza gidebilirsiniz? Öncelikle Redbus uygulamasına girip size en uygun ve en doğru saati seçerek Victoria adı verilen otobüs terminaline gidiyorsunuz. Bu otobüsler direkt Huacachino'ya gidemiyorsunuz. Ica gidiyorsunuz. Otobüs terminalinin dışında birçok tuk göreceksiniz. Bu tuk-tukların hepsi Huacachino'ya 10 sole gidiyor. Yani bizim birkaç tane sorduğumuzda hepsinin fiyatları aynıydı. Belki daha ucuza bulursunuz, bunu bilemem ama temelde sanırım aynı fiyatı koyuyorlar. Hepsi bir 10 sol. Daha fazlasını vermeyin. 10 sol yeterli oluyor. Uber'de çalışmıyordu açıkçası. Sonra biz mesela arkadaşlarımla birlikte Huacachino'ya indiğimiz anda bir tane adam bize yaklaştı. İşte buggy turunu almak ister misiniz vesaire diye konuştu. İlk onun dükkanına girdik ve oradakilerle anlaştık. Buggy turunun 2 tane seçeneğin olduğunu söylediler. Biri 1 saatlik, diğeri 2 saatlik. Biz 2 saatlik turu aldık. 1 saatliğin ücretini hatırlamıyorum ama 2 saatlik turun bedeli 40 sol dediler bize. Biz biraz indirim yaptırıp 35 sol ödedik. Peki bu etkinliğin içerisinde ne var diye sorarsanız, çöle giriş için ödeyeceğiniz 3,5 sol gibi bir ücreti siz kendiniz ödüyorsunuz. Çöle giriyorsunuz, sizi ilk başta bir noktaya götürüyor buggy'lerle birlikte. Orada tabii çöllerin tepesinden hızlı bir şekilde inip kalkıyorsunuz, böyle onun bir aksiyon yanı var. Sonrasında da çölde belirli bir noktaya indikten sonra çöl sörfü yapıyorsunuz. Onun da zaten videolarını şuraya bir yere koyarım. Çöl sörfü yaptığınız süreçte ilk tepeden adam sizi yönlendiriyor. Bu arada tepe gerçekten o kadar dik ki arkadaşlar, şöyle duruyorsunuz yani. Buradan böyle akacakmışsınız gibi, gerçekten bir tık böyle korkutucu gözüküyor. İlk başta şoförle birlikte sörf tahtalarınızla ilk tepeyi iniyorsunuz. Bayağı eğlenceli bu arada, gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Okay. İkinci tepeyi de siz kendiniz iniyorsunuz. Yani yürüyebilirsiniz ama bence oraya kadar gitmişken sörf tahtalarını kullanarak çölde sörf yapmak müthiş bir şeydi. Eğer böyle bütün bir günüm olsaydı orada böyle sabahtan akşama kadar kayardım herhalde. Çok eğlenceliydi. Şimdi buggy turu da 4'te başlıyor bu arada. 4'te başlamasının sebebi de akşam güneşin batışını izlemeniz için. Siz belli bir noktaya gidiyorsunuz çünkü arabaların toplanacağı başka yerler var. Orada böyle kendiniz yürüyorsunuz ve orada güneşin batışını izliyorsunuz. Güneşin batışını çölde izledikten sonrasında, bu arada sabah ve güneşin batışından sonraki hava durumu arasında çok büyük fark var. Yanınıza kesinlikle bir şey götürün çünkü güneş gittikten sonra buz gibi oluyor hava, yani buz gibi donmuştum. Güneşin batışı tamamlandıktan sonrasında buggy'lere biniyorsunuz ve asıl bomba bu yani. Gerçekten o kadar eğlenceliydi ki. Şu anda gördüğünüz kareler bizim ilk başta tepeleri aştığımız anlar. Ama adam dönerken şov yaptı. Yani gerçekten şov yaptı. O kadar iyiydi ki arkadaşlar. Yani hiçbirimiz bunu beklemiyorduk. Giderken hiçbir marifetini göstermemiş. Biz onu anladık. Evet, sonrasında dönüşü anlatıyorum size. Dönüşten yeniden Redbus uygulamasından aldık. 35 sole aldık dönüşümüzü. Dönüşümüzde sanırım bir 4-5 saat sürdü mü ya? Ya da 3-4 saat sürmüş olabilir. İKA'dan, terminalden alıyorlar sizi. Lima'nın terminaline götürüyorlar. Oradan artık otelinize, hostelinize dönecekseniz de Uber'le yapabilirsiniz. Uber gerçekten çok uygundu arkadaşlar. Yani her yere gitmek için Uber'i kullanacağınızı eminim. Eğer yanınızda birkaç kişi varsa da ücreti bölüştüğünüzde çok daha uyguna geliyor. Hiçbir şey uğraşmayın. Direkt Uber yani. Bayağı iyiydi, bayağı başarılıydı. Evet.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sizlere gerçek düşüncelerimi ve hissiyatlarımı paylaştığım o muhteşem videoyu paylaşıyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Acaba? Değil abi değil. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır. Yaşadığınız tecrübeler için. Bizimki de benzer şekildeydi. Arabaların adı neydi? Buggy. Bagilerle birlikte çöl turu yaptık. Çölde böyle yüksekliklerden hızlı bir şekilde inip çıktık. Yani böyle bir adrenalin olamaz. Çok güzel fotoğraflar çektik. Yani gerçekten çok aşırı iyi bir deneyimdi. Şu an Vaha'nın oradayız. Vaha'da burası. Huacachino'dayız. Ve Peru. Yani gerçekten söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı artık yani. Çok güzel. Çok güzeldi. Kolombiya'nın metrobüsünden herkese selamlar. Bogota şehrindeyiz şu anda. Bir gün burada kalacağız. Yarın ayrılacağız. Yani çok güvenilir olduğunu söyleyemem. Ben de tek olmadığım için buraya geldim. Ya eminim daha güzel yerleri vardır. Eminim. Altıda hayat bitiyor gördüğünüz gibi. Sokaklar pek tekin değil. Bizim bulunduğumuz mahallede de çok uyuşturucu kullanıcısı bulunuyormuş. O yüzden dikkatli olmamızı söylediler. Zaten yolda da koku vesaire alabiliyorsunuz. Farklı maddelerin. Bu şekilde. Yarın görüşürüz. Sabahın erken saatlerinde Bogota'nın şehir merkezine en yakın olan Monserrate Dağı'na çıkışımızı görüyorsunuz. 3152 metre yüksekliği bulunan bu dağa sabahları tramvay, öğleden sonra da teleferik ile çıkabilirsiniz. Tabi yeteri kadar maceracıysanız yürüyerek de çıkabilirsiniz. 17. yüzyılda inşa edilen Santuario of Monserrate bilinen kilise Lord of Monserrate heykeline de ev sahipliği yapıyormuş. Ziyaretçiler hem dini bir inançla hac için hem de muhteşem manzarayı görmek amacıyla buraya geliyormuş. Birçok ziyaretçinin yürüyerek çıktığını gözlemledik. Bunun sebebi de doğayla iç içe olup ruhsal bir yolculuk yaşamak için fırsat yaratmaya çalıştıklarını sonradan öğrenmiş oldum. Bu arada gördüğünüz gibi manzara gerçekten muhteşemdi. Dağın tepesinde gezerken Kolombiyalı bir çiftin dansına denk geldik. Sokaklarda da birçok insanın dans ettiğini görmüştüm. Oldukça güzel ve eğlenceli, keyifle izlemenizi diliyorum. Bogota, Kolombiya'nın başkenti ve yaklaşık 7,5 milyon nüfusuyla en kalabalık şehriymiş. Sokakları biraz anlamanız için size bu videoyu paylaşıyorum. Ben sokaktayken kendimi rahat hissetmediğim için telefonumu çıkartıp video çekmedim. Şehir merkezleri genellikle böyle ülkelerde en kötü yer olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi pek iyi gözükmüyordu ama eminim çok daha güzel yerleri vardır. Geldik kutsal topraklara. Şimdi sizlere bir connection uçuşu tanıtmak istiyorum. Bu uçuş İstanbul'dan Bogota'ya, Bogota'dan Panama'ya, Panama'dan ise İstanbul'a tekrardan dönüyor. Şimdi Bogota'nın Panama bacağındayız. Uçağın içerisinde İstanbul'dan Panama'ya gidecek yolcular da vardı. Bu yolcuları Panama'da indirdik ve şimdi gördüğünüz gibi giden yolcuların yeri hayalet avcılarıymışçasına sırtında süpürge makineleriyle dolaşan adamlar tarafından temizleniyor. Bu arada bazı teknik bir sorunlar varsa uçağın içerisinde bunlar düzeltiliyor görevliler içeri girerek. Buradaki en büyük problem hosteslerin uçağın her inişine değişmesi. Bu değişiklik sebebiyle de kabin bagajları manuel bir şekilde hesaplanıyor. Eğer uçağın içerisinde uyanık değilseniz o süreçte kabin bagajınız dışarı bile çıkartılabilir siz cevap vermediğiniz için. Keza bu uçuşta da böyle bir şey yaşandı. Ben ilk defa karşılaştım böyle bir şeyle. Çok değişikti. Çok da hoşuma gitti. Burada bu arada yakıt ikmali de yapılıyor. Biz 2 saat bekledik Panama'da. 2 saat içerisinde hem yakıt ikmali yapıldı hem Panama tarafında da operasyon gerçekleştirildi. Herkes bilir ki prensesler French toast yer ve Matrix izler. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.
Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.